Tarihin en zalim hükümdarlarından biri Hülagü. Bazılarına göre yarı Türk yarı Moğol'dur. Bunu savunanların öne sürdüğü kaynak, aynı coğrafyada yaşayan Türklerle Moğollar arasında etnik ortaklık olmasıdır. Onlara göre Proto-Türklerle Proto-Moğollar aynı kökendendir. Ancak bazı kesimse onun Türk değil, safkan Moğol olduğunu savunur. Bu kadar tartışmalı bir kişilik olması aslında onun doğrudan tarihe bıraktığı izle ilgili. Ancak her ne olursa olsun kesin olan bir şey var ki o da döneminin en güçlü ve en acımasız komutanı olmasıydı. Hülagü'nün çocukluk ve gençlik yıllarına ait bilgiler sınırlı olup sadece dedesi Cengiz Han'ın Batı seferleri sırasındaki kayıtları mevcuttur. Hülagü, Cengiz Han'ın torunuydu. İlhanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıydı. Adının geçtiği ilk kaynağa göre daha 9 yaşındayken 11 yaşındaki abisi Kubilay ile birlikte at üzerinde ava çıkmış ve iyi bir av çıkardıkları için dedesi Cengiz Han tarafından ödüllendirilmişlerdi. Mengü Han döneminde ise bu iki kardeşten Kubilay Çin üzerine, Hülagü ise Yakın Doğu'ya sefere gönderilmişlerdi. Mengü Han'ın emriyle her 10 Moğol erkeğinden ikisi emrindeki orduya alınan Hülagü, belki de o zamana kadarki en büyük Moğol ordusunun başında sefere çıktı. Moğol Merkez Kurultayı, Hülagü'ye bu dönemde Haşhaşi tehdidinin ortadan kaldırılması görevini verir. Hatta söylenene göre Hülagü, meşhur Bağdat saldırısını gerçekleştirip Abbasi liderini öldürmeden önce kendisine mektuplar yazıp Alamut Kalesi'ni ortadan kaldırmak istediğini, Abbasi hükümdarı olarak kendisinin de bu konuda ona asker göndererek yardımcı olmasını istediğini yazmıştı. Fakat bu isteği Abbasi halifesince kabul görmemişti. Nitekim Hülagü'nün ordusu tarih boyunca onlarca kez binlerce asker tarafından kuşatılan ama hiçbir zaman ele geçirilemeyen Alamut Kalesi'ni 1256 yılının Aralık ayında bir kez daha kuşattı. Haşhaşilerden alınmasının imkansız olduğu düşünülen Alamut Kalesi çok sert bir şekilde direnmekteydi. Bu kuşatmada kayıtlara göre 200 bin civarı çadır vardı. Kaleye sadece dar bir patikadan çıkılabilmekteydi ve Elbruz Dağları üzerinde yaklaşık 2000 metre yükseklikteki bu kaleye bu yoldan saldırıya uğramadan ulaşmak mümkün değildi. Kuşatma sırasında Haşhaşilerin lideri olan Rükneddin kalesinde bulunuyordu. Hülagü kaleyi 4 gün boyunca kuşattıysa da kaleyi alamadı. Hayatından endişe eden Rükneddin, Hülagü'ye elçi göndererek eğer kendisinin ve ailesinin canı bağışlanırsa bütün kaleleri teslim edeceğini bildirdi. Hülagü de bu teklifini kabul etti. Kaleye giren Moğollar kaleyi tahrip edip yağmalarlar. İnsanları kılıçtan geçirip meşhur kütüphanesini yakarlar. Öte yandan söylenene göre Hülagü, dağın içerisinde yüzlerce tünel kazılmasını emreder. Bu tünellerin içerisine petrol ve barut doldurur. Metrelerce uzunluktaki fitiller ateşlenir ve kale yerle bir edilir. Bu işlemi gerçekleştirenler de Hülagü'nün ordusunda bulunan Hitaylı mühendislerdir. Bu kişiler Çin bölgesinde bulunan Hitay eyaletinin halkındandırlar. Bu açıdan bakıldığında Hitaylılar içinde Kıtay Türkleri diyen tarihçiler de mevcuttur. Sonuç olarak hiç alınmaz denilen Alamut'un yıkılışının ardından Hülagü Han ordularını kendisine yardım etmeyi reddeden Bağdat'a yöneltmiştir. Bağdat'a ulaşır ulaşmaz Halife Mütasım'dan kendisine teslim olmasını istese de halife buna yanaşmaz. Öte yandan birçok kaynak halifenin bunu öngöremeyip saldırıya karşı yeterli önlem almadığını yazmaktadır. Kararlı olan Hülagü Han ordularını bölümlere ayırarak Bağdat'ı kuşatma altına alır. Kendilerine saldırırsa Allah'ın gazabına uğrayacağını söyleyen halifeye rağmen şehre kanlı bir sefer düzenleyen Moğol orduları yıkıcı savaş gücüyle zorlanmadan şehri kuşatır. Abbasi ordusu batıdan saldıran Moğol kuvvetlerinin bir kısmını geri püskürtmeyi başarır. Ancak sonraki çarpışmalarda yenilirler. Söylenenlere göre Bağdat'ı ele geçirmekle yetinmeyip şehirden kaçmak isteyenleri de yakalatıp öldürtür.
Öte yandan Moğollar sadece direnişle karşılaştıkları şehirlerde halkıyla birlikte büyük bir yağma ve katliam yaptığı yazar. Eğer şehir savaşmadan teslim alınmışsa halk bağışlanırdı. Bağdat kuşatmasında da olduğu gibi kısa süren çatışmalar sonucunda da şehir alınmışsa yağma yapılmakla birlikte bu kadar büyük bir vahşet olmuyordu. Ancak her ne olduysa Bağdat yağma edilirken sergilenen vahşet Moğol tarihinin en acımasız olayıydı. Bazı Çin şehirlerinin de Bağdat'la aynı kaderi paylaştığı söylenir. Fakat bunlar tarihsel olarak belgelenmemiştir. 250 binden fazla kayıp verilen Bağdat'ta ibadethanelerden kütüphanelere, hastanelerden neredeyse tüm evlere kadar her şeyin yıkıldığı söylenir. Bağdat'ın alınmasından sonra bölgedeki küçük şehirler olanlara şahit olduktan sonra Hülagâ'na bağlılıklarını bildirdiler. Moğol ordusu Suriye'de Eyyubiler üzerine yürüdü. Akdeniz kıyılarına kadar birlikler gönderildi. Mısır bir sonraki hedef olarak görülüyordu. Ancak Mengüa'nın ani ölümü Hülagân ve ordusunun büyük kısmını bu seferlerden vazgeçmek zorunda bıraktı. Bağdat'ın ardından Filistin seferiyle de yıkıma devam eden Moğol orduları eğer taht karışıklıkları baş gösterip kuzeye geri dönülmesi emrini almasaydı belki de önüne gelen pek çok yer daha yakıp yıkılacaktı. Tüm bu anlatılanlar Hülagü'nün Moğol hanları arasında niye en korkulan ve en büyük kan dökücülerinden biri olduğunu açıklamaktadır. Hülagü tarafından ordunun bir kısmı sefere devam etmesi için arkada bırakılsa da sayıca fazla olan Araplar tarafından uzun süren mücadele sonucunda yenilgiye uğratılmışlardı. Hülagü intikam almak için yeni bir ordu kurmuştu. Ancak kuzeni Berke Han'ın ona karşı açtığı savaş bu seferden vazgeçmesine neden olmuştu. Bu Moğol orduları arasındaki ilk savaştı ve imparatorluk birliğinin bozulmasının en net göstergesiydi. Söylenenlere göre ilerleyen zamanda Müslüman olan Berke Han, Hülagü Han'ın Bağdat üzerine bu kadar büyük katliam yapmasını hoş görmemiş ve karşılık olarak ona savaş açmıştı. Kuzeni Berke Han'la yaptığı savaşta uğradığı bozgun Hülagü'nün ilk yenilgisi olmuştu. Hülagü Han 1265 yılında öldü. Atı ve cariyeleri kurban edilerek onunla birlikte gömüldü. Cenazesi şamanist geleneklerine göre yapılan son hükümdardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.